Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm akşam vakti Orhun ve Hira'nın köşkün bahçesinde konuşması esnasında başlıyor. Orhun Hira'ya haksızlık ettiği için Hira'nın yanına gidip ondan özür dilemeye başlamıştı. Orhun Hira'ya seni yüzüstü bıraktım ve yaşadıklarının hepsi benim yüzümden oldu dedi. Orhun Hira'ya edeceğim özür dileme bir şeyi değiştirmezse de yine de senden özür diliyorum dedi. Hira gözyaşı dökmeye başladı. Orhun Hira'nın yanından üzüntülü bir şekilde gideceği esnada Hira Orhun'a endur dedi. Hira hiç düşünmeden Orhun'a Sahra senin kızın dedi. Orhan duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Orhan Hira'ya ne demek istedin dedi. Hira Orhun'a Sahra bizim kızımız dedi. Ne yazık ki bu yine Hira'nın bir hayaliydi. Hira sürekli Orhun'a gerçekleri söylemek için hayal kuruyor ama bir türlü gerçeği söylemek için cesaret bulamıyordur. Orhun Hira'nın yanından gittikten sonra Hira kendi kendine konuşarak gerçeği Orhun'a söyleyemem dedi. Hira şiddetli bir şekilde ağlayarak her şey için geç kalındı dedi. Hira bir müddet bahçede ağladıktan sonra odasına gitti ve yaşananları kendi kendine konuşmaya başladı. Hira kendi kendine konuşarak Orhun 6 sene önce beni kovmasaydı ben ve kızım yıllarca onu beklerdik dedi. Hira Orhun'un pişmanlık duygusunu hissetti ama her şey için geç kalınmıştır. Hira'ya göre Orkun artık her şeyi yapsa da her şey için geç kalınmıştır. O dakikalarda Orhun'da çalışma odasındadır ve 6 sene önce aldığı kararlar yüzünden pişmanlık duyuyordur. Ertesi sabah oldu. Hira ve Sahra köşkün bahçesinde oyun oynuyorlardır. Sabah saatlerinde köşke aniden gizemli bir adam geldi. O adam Taşkın'dır ve Taşkın tek başına silahsız bir şekilde köşke gelmiştir. Korumalar Taşkın'ı durdurmak istedi ama Taşkın korumalara sadece Orhun'la görüşmeye geldim dedi. Hira ve Sahra köşkün dış kapısında bekleyen Taşkın'ı gördüler ve korkuya kapıldılar. Taşkın bağırarak Orhun'a her yerde beni arıyordun yanına geldim dedi. Taşkın'ın bağırışları Sahra'yı korkutmuştur. Bir müddet sonra Orhun dış kapıya Taşkın'ın yanına gitti ve ona silah doğrulttu. Orhan Taşkın'a burada ne işin var dedi. Taşkın Orhun'a buraya konuşmaya geldim ve silahsızım dedi. Taşkın Orhun'a sen silahsız bir adamı vurmazsın dedi. Orhan Taşkın'a sana yaptıklarının bedelini ödeteceğim dedi. Taşkın Orkun'a eğer bana bir şey olursa şirketteki çalışanlarının bir kısmını öldürecek hazırda bekleyen adamlarım var dedi. Orhan masum insanların hayatlarının tehlikede olması sebebiyle Taşkın'ın konuşma isteğini kabul etti. Taşkın şantaj yoluyla Orkun'un karşısına ancak böyle cesaret ederek çıkmıştır. Diğer tarafta ise Aziz gizli bir görevde olduğu için polis amiriyle gizli bir binada toplantı yapıyordur. Aziz, polis amirine Ece ile evlenmek istemiyorum ve Gürbüz'ü artık tutuklayalım dedi. Polis amiri, Aziz'e büyük patrona ulaşmadan Gürbüz'ü tutuklayamayız dedi. Aziz Elif'in güvenliği için polis amirinden yardım istedi. Polis amiri Elif'in aniden ortadan kaybolması gizli görevi baltalayabileceğini Aziz'e söyledi. Polis amirinin iknacı ve zorlayıcı konuşması Aziz'i Ece ile evlendirmeye sürükleyecektir. Aziz, polis amirinin verdiği emri mecburen yerine getirecektir. Aziz'in düşüncesine göre Ece ile sıradan bir evlilik yapacaktır ama onu engelleyen neydi? Aziz gece boyunca dışarıda sahilde yalnız kalıp derin düşüncelere daldı. Aziz'in düşüncesinde Elif ve Elif'in söylemleri vardı. Elif ise gece boyunca Aziz için Allah'a yalvardı ve dua etti. Sabahın erken saatlerinde Aziz eve geri döndü. Elif, Aziz'e Ece'nin tasarladığı planı söylemek istiyordur ama Elif cesaret edip gerçeği Aziz'e söyleyemedi. Dakikalar ilerledi. Suzan, Aziz'i Ece ile evlenmeye ikna etmek için duygusal bir konuşma yaptı.
Suzan Aziz'e eğer sana bir şey olursa babam ve ben sensiz yaşayamayız dedi. Suzan'ın duygusal konuşması Aziz'i epey etkiledi. Öte yandan Gürbüz ve Ece ofiste Aziz'i bekliyorlardır ama Gürbüz çok sinirlidir. Dakikalar ilerliyor, Elif sonunda Aziz'e Ece'nin yaptığı planı anlatıyordur. Elif Aziz'e Ece'nin telefon konuşmalarını duyduğunu söylüyordur. Elif Aziz'e Ece bilerek Gürbüz'ün aranızdaki aşkı bilmesini sağlamış dedi. Elif Aziz'e bildiklerini anlatırken Ece'yi haklı buluyordu çünkü Ece Aziz'i seven bir kadındı. Elif, Aziz'e aşk için her şeyi yapılır bu sebepten dolayı Ece de bunu yapmıştır dedi. Elif'e göre bildiği sır olabilir ona yüktü ve bu yükten kurtulmuş oldu. Aziz Elif'e hiçbir şey demedi. Elif gittikten sonra Aziz kıyafetlerini giydi ve evden ayrıldı. Dakikalar sonra Aziz Gürbüz'ün ofisinin bulunduğu bahçeye geldi. Gürbüz bahçede bir telefon görüşmesi yapıyordur ve Aziz'in geldiğini fark etmemiştir. Aziz silahını çıkarttı ve telefonda konuşan Gürbüz'ü hiç beklemeden silahla vurdu. Aziz Gürbüz'ü silahla vururken Ece'nin sözlerini hatırlıyordu. Ece Aziz'e aşk için her şey yapılır demişti. Diğer tarafta ise Orhun çalışma odasında Taşkın ile konuşuyordur. Orhun Taşkın'a çabuk bana derdini anlat dedi. Taşkın Orhun'a aslında derdim belli seninle anlaşmak istiyorum dedi. Taşkın Orhun'a güçlü birisi olduğunu biliyorum ama itibarımı geri kazanmak için her şeyi yapacak bir adamım ben dedi. Taşkın Orhun'a eski gücümü kazanmak için Yekta'nın sakladığı özel dosyaları almam gerekiyor dedi. Taşkın Orhun'a şantaj yaparak güç kazanacağım şantaj yapmam için o dosyalar bana lazım dedi. Taşkın Orhun'a bu sebepten dolayı Hira ve kızını bana ver dedi. Orhun Taşkın'a ailemden hiç kimseye dokunamazsın dedi. Taşkın Orhun'a ailene zaten dokunamayacağımın farkındayım ben sadece Yekta'nın eski karısını ve kızını istiyorum dedi. Orhun Taşkın'a Hira ve kızı benim korumam altında ve adeta ailem gibiler dedi. Orhun Taşkın'a onlara dokunmaya cesaret edemezsin dedi. Orhun Taşkın'ı odasından kovdu. Taşkın odadan ayrılmadan önce Orhun'a bu sana son uyarımdı dedi oradan ayrıldı. O dakikalarda ise Hira bahçede endişeli bir şekilde yaşananları düşünüyordur. Hira kendi kendine konuşarak sanırım Taşkın buraya anlaşmaya geldi dedi. O an Taşkın köşkten çıktı ve bahçede duran Hira'ya baktı. Taşkın Hira'ya bir kere elimden kurtuldun ama seni ve kızını bir kez daha yakalayacağım dedi ve oradan ayrıldı. Daha sonra Hira odasına gitti ve odada Sahra'yı göremeyince panikledi. Sahra gardırobun içerisinde saklanmıştır. Sahra Hira'nın karşısına çıktı ve ondan özür diledi. Sahra Hira'ya Taşkın'dan saklanmak için gardırobun içerisine girdim dedi. Hira Sahra'ya sarılarak kimsenin sana karışmasına izin vermem dedi. Öte yandan Zerrin ve Defne araba yolculuğu esnasında sohbet ediyorlardır. Zerrin Defne'den Afife'nin planını öğrendi. Zerrin Defne'ye Afife gerçekten zeki bir kadınmış seni ve Orhun'u restoranda buluşturmuş dedi. Defne Zerrin'e bir kez daha Orhan benim arkadaşım ve Orhun Hira'yı seviyor dedi. Zerrin Defne'den Orhun'un Hira'ya evlenme teklifi yaptığını öğrendi. Defne ağlayarak Zerrin'e artık Orhun hakkında konuşmak istemiyorum dedi. Zerrin için Orkun'un Hira'ya evlilik teklifi etmesi tüm planları bozabilecektir. Dakikalar ilerledi Zerrin yeni bildiği sırrı anlatmak için köşke Afife'nin yanına gitti. Zerrin Afife'ye durum çok acil, bu sebepten dolayı buraya geldim dedi. Afife Zerrin'e sanırım Defne sana planımı anlatmış dedi. Zerrin Afife'ye o meseleyi biliyorum, fakat size başka bir meseleyi anlatmaya geldim dedi. Zerrin Afife'ye Orhun Hira'ya evlenme teklifinde bulunmuş dedi. Öte yandan Hira odasındadır ve kızının başını okşuyordur. Hira yine her zamanki gibi endişeli ve düşüncelidir. Hira Taşkın'ın kendisine tehdit ettiği sözleri hatırlıyordur. O anlarda Sahra uykusundadır ve beni bırakmayın diye sayıklıyordur. Hira Sahra'nın çok korktuğunu ve kabuslar gördüğünü anladı.
Hira içinden konuşarak kızımı korumak için her şeyi yaparım dedi. O an Hira zihninde bir şeylere karar vermiştir. Diğer tarafta ise Orhun çalışma odasında Erhan ile toplantı yapıyorlardır. Orhan Erhan'a haftalardır Taşkın'ı arıyorduk ama o cesaret edip buraya geldi dedi. Orhun Erhan'a Taşkın kesin bir plan içerisindedir, onun planını öğren dedi. Erhan Orhun'dan gelen yeni emirleri aldı ve odadan ayrıldı. Orhun kendi kendine konuşarak tek çözüm yolu var fakat Hira bu çözümü kabul etmiyor dedi. Onu kendi kendine konuşarak Hira ve kızını bir kez daha koruyamazsam kendimi affetmem dedi. Orhun Hira'nın yanına gitmek için odasından çıktı. Orhan köşkün bahçesinde Hira ile karşılaştı, aslında Hira da Orhun'un yanına gidiyordur. Orkun Hira'ya istediğin kadar hayır cevabı ver ve senin o cevabını kabul etmeyeceğim dedi. Hira kararlı bir ses tonuyla Orkun'a seninle evlenmeyi kabul ediyorum dedi. Orhan şaşırdı çünkü Hira'dan böyle bir cevap beklemiyordu.